Star Trek Strange New Worlds 3. sezon, birçok hikayeyi özetleyen aksiyon dolu bir final sunuyor, ancak bazen bilim kurgudan çok fantastik bir hava yaratıyor. Kaptan Christopher Pike ve Enterprise mürettebatı, Strange New Worlds 3. sezonu boyunca devasa Gorn'dan arızalı holodecklere kadar her şeyle karşılaştı. Ve final, herkese yapacak bir şeyler sunuyor. Maja Vervillo'nun yönettiği ve Dana Horgan'la Davey Perez'in yazdığı Yeni Yaşam ve Yeni Medeniyetler, Star Trek Strange New Worlds 3. sezon 5. bölüm, zamanın merceğinden de başlayan ve Vezdaları ve gizemli hapishanelerini tanıtan hikayeyi devam ettiriyor. O bölüm, Vezdaların geri döneceğine dair ipuçları veriyordu ve final, Enterprise'ı Skygovan adlı yeni bir gezegene göndererek bu vaadi yerine getiriyor. Dr. Roger Corby tekrar dahil oluyor, Teğmen Sam Kirk tüm sezon boyunca olduğundan daha fazla replik söylüyor ve sonunda Kaptan Mary Battle'ın Gorn dönüşümüyle ilgili gerçek ortaya çıkıyor. Bölüm, 55 dakikalık süresine çok şey sığdırıyor ve hepsi de başarılı değil. Ancak Yeni Yaşam ve Yeni Medeniyetlerin kendine has anları var ve 4. sezon için yeni bir başlangıç hazırlıyor. Vezda'nın dönüşü şok edici bir karakter dönüşüyle geliyor. Zamanın merceğindeni çok sevdim ve sonu, Vezda'nın dönüşü için beni heyecanlandırdı. Komutan Pelia'yı bile korkutan bu gizemli yaratıklar neydi? Ne yazık ki, Star Trek Strange New Worlds 3. sezon finali bu soruyu somut bir şekilde yanıtlamıyor. Bölüm, Kaptan Battel'in Yıldız Filosu Jack Ofisi'nin direktörlüğünü devralmaya hazırlandığı sırada Kaptan Pike'ın kamerasında verilen bir partiyle başlıyor. Ancak Dr. Mbenga, Hemşire Chapel ve Teğmen Scotty tıbbi ışınlama tamponunda Teğmen Gamble'ın yaşam formunun parçalarını bulduklarında Enterprise Vezda'nın izini Skygovan'a kadar sürüyor. Vezda, Gamble'ın bedenini yeniden inşa etti ve Enterprise ışınlayıcısını içeriden etkinleştirerek sonunda Skygovan'a ulaştı. Bu yeni gezegen, devasa yüzen yapıları ve çeşitli uzaylılarla dolu hareketli bir pazar yeriyle muhteşem görünüyor. Skygovan sakinlerinden bazıları Vezda'ya tapmaya başladı ve Enterprise mürettebatı bu Vezda'nın türünün geri kalanını Vadiye 10'uncudaki hapishanelerinden serbest bırakmasını engellemek zorunda. Gamble'ın dönüşü eğlenceli bir sürprizdi. Ancak Vezda'nın nihai kaderi, türün 5. bölümdeki inşa edilme biçimi göz önüne alındığında pek de iç açıcı değildi. En fazla Vezda'nın kötülüğün vücuda bulunmuş olduğunu öğreniyoruz, ancak bölüm boyunca aslında pek bir şey yapmıyorlar ve Gamble Vezda sonunda oldukça kolay bir şekilde yeniliyor. Kaptan Battel'in dönüşümü, kimsenin beklemediği bir hal aldı. Kaptan Battel'in dönüşümüyle ilgili büyük açıklama gelene kadar Yeni Yaşam ve Yeni Medeniyetlere katılmıştım. Meğer Battel'le Vadya X'teki Beholder heykeli aynıymış. Boyutlar arası uzay ve zaman ve nedensellikle ilgili bazı tuhaf şeyler sayesinde Battel, her zaman Vezda hapishanesinin gardiyanıymış. Battel, Vezda'yı yendiği iddia edilen çeşitli türlerin DNA'larından oluştuğu için, onları durdurabilecek tek varlıklardan biri. Bu durum Kaptan Pike'ı düşündürse de, Battel, ebedi bir heykel olarak geleceğini kabul ediyor ve bunun kendi kaderi olduğunu söylüyor. Battel sonunda Gamble Vezda ile karşı karşıya geldiğinde ise, sahne Battel tam saldırmak üzereyken, alternatif bir geleceğe geçiş yapar. Battel ve Pike'ın bir ömür boyu yaşadıklarını görürüz. Bir köpek alırlar, yıl dönümlerini kutlarlar, bir kızları olur ve sonunda birlikte yaşlanırlar. Battel'in Vezda ile savaşmak için ihtiyaç duyduğu sevgiyi topladığı bu sahne, her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiği hoş bir sahnedir. Her şey fazlasıyla sihir gibi geliyor ve hiçbir teknik açıklama tüm bunları mantıklı kılmıyor. Pike'ın trajik kazasının hiç yaşanmadığı dolu dolu ve mutlu bir hayat yaşadığını görmek güzel. Ancak sırf bu senaryoya ayrılmış bir bölüm olabilirdi. Bu sezon finalinin sorunlarından biri de bu. Sanki birden fazla bölüm, tek bir bölüme sıkıştırılmış gibi. Daha önce Strange New Worlds'un sezon başına 10'dan fazla bölüm olması gerektiğini düşünmüştüm. Ve Yeni Yaşam ve Yeni Medeniyetler bunu daha da belirginleştiriyor. Hikaye, izleyiciye nefes alma fırsatı vermeden bir ifşadan diğerine atlıyor. Burada iyi şeyler var, ancak genel olarak aşırı dolu hissettiriyor. Spock ve Kirk, evreni kurtarmak için zihin birleştirme yapıyor. Ve sonra Teğmen Spock ve Yarbay James T. Kirk'ün hikayesi var. Bu iki karakterin etkileşimini görmek her zaman harika. Ancak ikilinin arkadaşlıklarının bu kadar erken döneminde zihinlerini birleştirmeleri, ilişkilerini temelden değiştiriyor. Star Trek orijinal seriye gelindiğinde Kirk ve Spock, ancak yıllarca birlikte çalışıp yavaş yavaş arkadaş olmanın getirdiği türden bir güven ve saygı geliştirmişlerdi. Strange New Worlds 3. sezon finalindeki zihin birleşimi, aralarındaki bağı organik olarak kurmadan güçlendirmenin ucuz bir yolu gibi duruyor. Tüm senaryo,
Enterprise ve Farragut'un Skygoven'da bir kapıyı açabilecek kadar güce sahip olmak için silahlarını tam olarak aynı anda ateşlemeleri gerektiği gerçeğinden kaynaklanıyor. Bunu yapmak için Spock ve Kirk, zihinlerini birleştirip gemilerini birbirleriyle tam bir uyum içinde kullanıyorlar. Sonunda Kirk Farragut'a geri döner ve Spock, garip yeni dünyaları keşfetmek için 5 yıllık bir göreve hazırlanan Enterprise'da kalır. Yeni yaşam ve yeni medeniyetler, harika anlar sunsa da hiçbir zaman tam olarak bütünleşemez. Genel olarak Star Trek Garip Yeni Dünyalar 3. sezon, dizinin bugüne kadarki en güçlü bölümlerinden bazılarını sunsa da, finali ne yazık ki sezonu garip bir şekilde bitiriyor.